Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Bölge coğrafyası, diplomatik masalardan gelen ateşkes haberleriyle umutlanırken sağdan gelen haberler bambaşka bir tabloyu önümüze koyuyor. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Bu akşam özellikle Süleymaniye hattındaki SİHA hareketliliğinden Hürmüz Boğazı'ndaki gemi operasyonlarına, Washington'ın sessizliğine karşı bölgeden yükselen sert muhtıradan Tahran'ın suçlamalarına kadar tüm sıcak gelişmeleri bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Özellikle son dönemde Kürt bölgelerine yönelik yoğun bir saldırı vardı. Aslında en sıcak haberlerden biri de bu. Haberi Irak'ın ilk haber Irak'ın kuzeyinden Süleymaniye hattından geldi arkadaşlar. ABD kanadından da konuyla ilgili açıklamalar var. O açıklamaları da tabii ki sizlere aktaracağız. Süleymaniye hattından ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin uzatılmasına dair kararını açıklamasının üzerinden henüz 2 saat geçmişti ki bölge semalarında SİHA sesleri yükseldi. Süleymaniye'nin Surdaş bölgesinde konuştuğu İranlı muhalif gruplar, Komala ve PAK karargahları eş zamanlı olarak hedef alındı. Özellikle PAK karargahına yönelik 4 ayrı silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 5 peşmergenin yaralandığı bilgisi ulaştı. Komala kanadından gelen bilgiler ise saldırı sonrası bölgede keşif dronlarının uçmaya devam ettiği yönündeydi. Güvenlik güçleri havada devam eden bu hareketlilik nedeniyle hasar tespiti için bölgeye uzun süre yaklaşamadı. Bu saldırı ateşkes kararlarının sahada ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte ve hemen ardından çağrılar geldi arkadaşlar. ABD'ye çok sert tepkiler geldi. Kürt gruplardan, sivil toplum kuruluşlarından, aydınlardan açıklamalar yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimde ise artık sabırlar tamamen taşma noktasına kadar geldi. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve aydınlar ABD'ye yönelik zehir zemberek bir muhtıra yayınladı. Tablo gerçekten vahim. Son 55 günün istatistiklerine baktığınız zaman 40 günü yoğun savaş, 40 gün süren savaş, 15 günü ise ateşkes dönemi olmak üzere bölgeye 750'den fazla füze ve İHA saldırısı düzenlendi. Muhtırada yer alan en çarpıcı eleştiri ise ABD, Bağdat ve Körfez ülkelerini korurken Irak'ın kuzeyini İran füzelerinin insafına terk etti. Bölge halkı okulların, pazarların ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı bu sistematik saldırıların durdurulması için ABD'nin İran üzerindeki diplomatik baskısını kullanmasını istiyor. Yayınlanan bildiride ABD'ye 3 temel talep iletildi. Seyirci kalmayı bırakın, müzakerelerde saldırıların durmasını şart koşun ve halkın güvenliğini garanti altına alın ifadeleri kullanıldı ve ABD'ye bu şekilde çok sert bir tepki gösterildi. İşte ABD Bağdat ve Körfez ülkelerini korurken Irak'ın kuzeyini İran füzelerinin insafına terk etti gibi ifadeler de kullanıldı. Peki ABD kanadından aslında bir açıklama geldi. İtiraf gibi bir açıklamaydı. Washington kanadından da yapılan açıklamada özellikle buna vurgu yapıldı. Bölgeden yükselen bu tepkilere Washington'ın yanıtı ise kınamanın ötesine geçemedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili İran destekli grupların saldırılarının sadece askeri hedefleri değil, doğrudan sivil tesisleri ve ticari çıkarları vurduğunu itiraf etti. Resmi rakamlara göre ABD ve İsrail'in İran operasyonları başladığından beri bölgeye yönelik 600'den fazla saldırı düzenlemesi, bu bombardımanlarda 14 kişinin yaşamını yitirmesi, 90'dan fazla kişinin ise yaralanması. Yetkili bu saldırıların Irak sınırlarını aşan bir istikrarsızlığa yol açtığını söylese de bölge halkı artık kınama mesajlarından çok sahada sonuç verecek somut adımlar bekliyor. Yani İran, daha doğrusu ABD de bu konuyla alakalı atacağı adımlar da bence sınırlı bir durumda. Çünkü savaş
tıkanmış durumda tamamıyla bence. En azından bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi İran kanadından da bir açıklama var. Savaşın geldiği boyutu bence gözler önüne seren bir açıklama bu açıklamada. Çünkü artık işte Trump her ne kadar ya biz şöyle yaparız böyle yaparız açıklamalarını yapsa da artık bu açıklamaların ötesine de geçemiyor bir şekilde ABD. Evet, savaşın ilk başlarında kendine bir şekilde müttefik yaratmaya çalıştı. En azından İran'a kara harekatı için ama bölge ülkeleri bence bu denklemin içine düşmek istemediler. Yani özellikle Kürtler de başta olmak üzere hiçbir şekilde bu durumun içinde, ortasında ya da yanında yöresinde görünmek istemediler. Dolayısıyla ABD de bu konuda Trump özellikle yalnız bırakıldığını da söylüyor zaman zaman. Şimdi diplomatik masalardaki tıkanıklık küresel enerji koridorlarını da doğrudan vurmaya da başladı. Tahran'dan gelen açıklamalar ise çok sertleşmiş durumda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı yaşanan tüm bu sürecin ve savaşın sonuçlarının tek sorumlusu olarak ABD ve İsrail'i işaret ediyor. Ancak Tahran'ın tepkisi sadece sözle sınırlı kalmadı. Dünya petrol ve doğalgaz arzının 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bugün zirve yaptı. Washington'ın İran'a yönelik deniz ablukasına misilleme olarak Tahran, Boğaz'dan çıkmaya çalışan 2 konteyner gemisine el koyduğunu duyurdu. Bu olay savaşın başlangıcından bu yana İran'ın bizzat gerçekleştirdiği ilk gemi el koyma eylemi olarak kayıtlara geçti. Üstelik ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Pakistan'daki görüşmelere katılmayacağının kesinleşmesi diplomatik çözüm yollarının iyice tıkandığını gösteriyor ve hareket alanı da tamamıyla bence kısıtlanmış durumda. Hem ABD'nin hem de İran'ın. Bence İran biraz daha bu konuda avantajlı gibi görünüyor. Çünkü ABD bir de dünya baskısı da var. Yani İran bir tarafa, ABD'ye dünya baskısı da var. İsrail'i fark ettiyseniz şimdi biraz daha yokları oynuyor. Savaşın ilk başladığı gün nasıldı? Bugün nasıl? Biraz daha farklı bir strateji izliyor. Ama ABD de tamamen bu işin içine kendini kaptırmış ve bence Trump bir şekilde paçayı buradan sıyırmak istiyor. Hani derlerdi ya işte Orta Doğu bir bataklık diye, Batılılar bunu özellikle söyler. Trump bence tam olarak bunu yaşıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi krizinden Süleymaniye'deki SİHA hareketliliğine kadar bölge her geçen saat daha karmaşık bir hal almaya başladı arkadaşlar. Masadaki ateşkes kararları sahadaki barutu bitirmeye yetmiyor. Bu arada henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı da ihmal etmeyin. En azından bu tarz videoları ve gelişmeleri yakından takip edebilmek için yakın dönemde haftada birkaç gün artık canlı yayın da yapmaya başlayacağız. Uzun bir süredir, belki bir seneye yakındır yayınları bırakmıştık. Canlı yayınları bırakmıştık bildiğiniz üzere. Yakın dönemde tekrardan başlamayı planlıyoruz. Bunu da duyurusunu zaten topluluktan yaparız. Bu videolarımızı ve canlı yayınlarımızı en azından kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.